Herkese merhabalar sevgiler. Tottiler, Messi'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hem tam kadroyuz hem çok enerjiyiz hocam, nasılsınız? Sağ ol Koraycığım, sen nasılsın? İyidir. Beyler sizdeki bu orta yaşlı erkeğe sakalın yakışma işinden çok rahatsız. Ben de böyle Futbol durmuyor. maçı izlemekten kalkıp tıraş olmaya fırsat bulamadık. Bülten o kadar yoğun da. Bugün program da yoğun. Hemen menüyü veriyorum hızlı. Önce bir tahtada Napoli-Juventus konuşacağız. Kıyıcı hocam maçı böyle dikkatli izledi. Bizim de ona sorularımız var ki Kıyıcı Hoca bu maçı geçen haftadan başladı izlemeye. Aynen. Beklendiği gibi de oldu yani. Aynen. Sonra Premier Lig döndü. Bir Manchester derbisi. Hocam Sparta Prag, Sparta'da yeneceğiz yaptım az önce. Aynen. Bir Manchester derbisi konuşuruz. Arsenal konuşuruz. Serie A'da Atalanta soracağım size. 8 attı. Ondan sonra Dünya Kupası'nın hiç yaramadığı iki tane büyük takım var. Real Madrid ve PSG. Onları biraz sorarım. Sonra da transfer haberlerine geçeriz. Transfer haberlerine geçerizle birlikte menüyü de verdik. Menüyü vermişken de dedik ki Yemek Sepeti'nde sevdiğiniz tüm lezzetler indirimin yıldızlarında 75 liraya varan indirimler için hemen siparişinizi veriniz. Fırsatları kaçırmayınız diyelim ve imzalı. Öyle düz forma değil. İmzalı. Kime? Bu formayı biz almayı bilir miydik? Rica etsek alırdık ama siz takipçilerimize tabii ki. Nasıl? Şöyle. Yorumlara bir futbol takımı satın alacak olsanız nerede, hangi takım, neden? Bunu en güzel yazan, ki hep beraber seçeceğiz. Subjektif bir seçim olmayacak kesinlikle. En güzel yoruma bu formayı önümüzdeki haftada hediye ediyoruz efendim. Siz ne yapardınız? Bir örnek bir şey olsun. Benim kafamda iki şey var. Biri, eğer Türkiye'den alacak olsam bir İstanbul'un semt takımını alırdım, böyle senelerdir Süper Lig ya da birincilik görmeyen takımlardan. Vefa değil de daha bir Vefa sadece bir daha bir, o kadar da eskiye gitmeyin. İyi durumda mı bilmiyorum da Sarıyer. Sarıyer hocayı ikinci hocayı da kovdu sanırım bu sene. Bir ilk hocayı kovmuştu. Çok iyi durumda değildiler ama kadroları fena değildi aslında. Sarıyer alırım. Yani taraftarı sabittir, stadı güzeldir. Ya da karşıda Maltepe stadını çok severim ben. Acayip severim. Öyle bir takım alıp böyle küçükten, üçüncülükten falan yükseltmeye çalışırdım. Yurt dışında da az önce söyledim Kıyıcı'ya da Güney Fransa'dan Marsilya, Nice, böyle hem ateşli taraftarı olacak hem de böyle sürekli benden şampiyonluk beklenmeyecek bir takım alırdım gibime geliyor. Kıyıcı hocam. İspanya'dan bir takımı tercih ederim yurt dışından. Böyle Las Palmas olabilir mesela. Ya hocam bak, Eren Bey'den aldığınız cevabı ben çekecektim o kopyayı. Bende takım kalmadı ya. Ben önce de Las Palmas olabilir. Fransa'dan Cannes olabilir mesela. Eskiden UEFA Kupası falan oynuyordu. Zidane forma giydiği zamanlar. Abi sana Bask takımı çok yakışır. Osasuna, Eibar. Eibar Gerçi Eibar'la aran kötü. İstanbul'dan da Zeytinburnuspor alırdım. Neden? Hem tekstil sanayi bölgesi olduğu için hala bir gelir Böyle bir şey yok ya, hemen. Bir gelir kalem elde edilebilirdi. Veresiye defterini hemen açtı adam. Perdeciler, merteciler, manifaturacılar falan, öyle bir şey yapabilirdik yani. Ben küçükken İzmirspor'da oynamayı çok hayal ederdim. Mavi beyaz böyle çubuklu güzel bir formaları vardı. Şimdi kulüp kaç kere Santraforu vardı baktı. bir tane İzmirspor'un. Ümit İnal, uzun boylu. Evet. Muhtemelen ben de forvet oynuyordum ama hiç İzmirspor maçı izlemezdim. Bir yerlerde formalarını görmüştüm. Çok özenmiştim. Onlar da bir alt ligdeydi değil mi? Evet uzun evet. süre? Kombas'tan Konya Kapışıyorlar. Sporlu, İmpaş Yozgat Sporlu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kombassan virali yapıldı. Abi İzmir Spor'dan futbolcu hatırladı adam, ben orada zaten. Tamam aynen. Yani, ya bak, gurmeliğe baksana. Sen yeri seçtin. Bak, cevap çalıntı cevap. Adam gitti orada bir ticari bir şey buldu. Bir sanayiye girdi falan. Yine starı oldu sorunun. Dağıttık mevzuyu. Konsepti sen buldun, adam starı oldu işte. Eren'cim kopya için teşekkür ederim. Diyelim, sizin de güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hazır o yani formayı veriyorken bir aboneliğinizi alırız, bir like'ınızı alırız efendim. Diyelim ve başlayalım. Başlayalım abi. Kıyıcı hocam hemen geçer miyiz tahtaya? Geçelim abi. Siz tahtaya geçerken ben de geçtiğimiz haftadan başlayayım. Biz geçtiğimiz hafta işte Juventus 7 maç gol yemiyor, Cuma günü Napoli'ye gidiyor, ne olacak diye sorarken Kıyıcı hocamız çok net bir şey söylemişti. İmza. Güzel bir organizasyon yapmışlar, savunmada üçlü. Ama Napoli'ninki yetenek o organizasyonu büker demişti. Abi nasıl büktü, alalım senden. Abi beklendiğinden çok daha iyi bir Napoli izledik her şeyden önce. Yani klasik kendi dizisinde başlayan işte Mario Rui, Kim Min-jae, Rahmani geri döndü buraya. Kuzeyli stoper oynatıyorlardı. Tekrardan buradaki beki her zaman çıkarttığı gibi Di Lorenzo'lu.
maçın kritik ikilisi bizim konuşmamız, geçen hafta konuşmamız üzerine gene Lobotka ve Zielinski'ydi ve Anguissa. Bu üçlü zaten hiç derine de gelmedi. Direkt burada yerleşme ve süpürmeyi her şekilde Juventus'a karşı gösterdiler. Ve ileri uçta 2 haftadır özellikle Dünya Kupası arasından sonra çok da formdan düşmüş şekilde eleştirilen, özellikle Inter maçında ve Sampdoria maçında iyi gözükmeyen Kvaratskhelia, Osimhen ki muhteşem oynadı ve Politano. Juventus'ta ise biz şunu konuşmuştuk geçen hafta. Juventus acaba bu 1-0 8 maçlık gol yememe serisinde kendi oyunu mu oynayacak? Yine bunu mu devam ettirecek? Ki kendi oyununu oynarsa buradaki programımızda şey demiştik. Sıkıntı yaşarlar. Aynen de böyle başladılar. Bir de çok ekstra bir sürprize başladılar. Chiesa kanat bek Evet oynadı. abi. Evet, çünkü şeyi konuştuk biz. Chiesa şimdi 2 maç üst üste kenardan geldi. Bu takımın her şeyi olacak forma girdiği zaman, ama Kostić var. Bu düzende 3-5-2'de nerede Aynen. oynatacaksın? 3-4-3'e dönüp Chiesa'yı öne atarsan sıkıntı mı yaşarsın acaba savunma olarak dedik. Adam sağ wingback olarak Evet. başladı. Ve abi Çok şöyle. enteresan tercih. Ve aslında ben buraya koydum. Hani gösterme açısından Kostić ve ikisinin planında böyle gelmesi lazımdı. Bu tarafa ittiler Aynen abi. Yani bu tarafa ittiler ki maçın başında, yani maç başladığından itibaren şunu gördük. Di Lorenzo, Politano, şurada inanılmaz bir uyum abi. Hani biz şey bekliyorduk. Burada Kvaratskhelia eğer iyi oynarsa buradan saldırdılar. Hiç beklenmedik bir şey yaptı. Buradan saldırdılar abi. Ve burayı komple yani burada Kostić'i çok zor duruma düşürdüler. Zaten Rabiot, McKennie burada hep bir şey oldu. Paralize oldu abi. Hani Lobotka, Zielinski'nin, Anguissa'nın temposu zaten belli etti. Napoli bu maçı ısıracak, kazanmak istiyor. Ki burada ben ekstra şunu bekliyordum. Chiesa'nın buradaki yoğunlaştığı pozisyonda, hani esasen Di Maria yerine Chiesa ikinci forvet. Di Maria biraz daha böyle merkezde oynarsa oyun kurucu kanat. Messi'nin Arjantin'deki pozisyonu, Scaloni'nin dizilişi gibi. Bir tek bir şey yapmaya çalışan abi Di Maria'ydı maç boyunca. Juventus açısından. Ki gol attı. 2-1'e getirdi durumu ona rağmen. Bir tane gollük bir vuruşu var. Orada Meret çok iyi çıkarttı. Ama abi şunu bugün, yani Cuma günü akşam bize şunu gösterdi. Bu takım Napoli şampiyonluk için makine gibi top oynamanın için oynadığından çok keyif alıyor abi. Evet abi ya. Yani bunu izleyiciye vermek, tribündeki o 50.000 sayıda izleyiciye vermek, ekranları başındakilere vermek. Yani Kvarat'la Osimhen'in uyumu bambaşka bir şey abi. Yani eski Premier Lig'de Dwight York, Andy Cole, işte Bergkamp, Henry o tür bir uyum yakalamış. Yani nereye atacağını biliyor, topu orta yaparken Osimhen'in orada olacağını biliyor. Ki eşleşmeler de yanlıştı. Dikkatinizi çektiyse Kvarat'ın orta yaptığı 3. golde buraya abi Kostić burada mesela markajda. Evet, aynen. Hani Bremer yerini bomboş vurdu kafayı. Bomboş, yani Bremer yok. McKennen'in Doğru arasından vuruyor abi. Hani o derecede parçaladılar Juventus'u. Evet. Yani ben bir Napoli galibiyeti bekliyordum. Belki 3-1, belki 2-1. Belki oyun skorunu zar da olsa kazanır diye düşündük ama çok kötü yaptı. Yani Bremer belki de Serie A'da en çok, belki de Fritz izlemiştir aramızda, en kötü maçını çıkarttı. Ki üçlü savunmada da bence yani size de sorayım bunu. Üçlü savunmada bir Barzagli veya Chiellini veya Bonucci değil abi bu oyuncu. Hani çok zor durumlara düştü. Juventus'un kademesine hiç giremedi. Bu mağlubiyet ama bence şunu gösterdi abi. Bu takım kan kaybetmezse, mesela Kvarat elinden bir sezonda devam ederse Şampiyonlar Ligi'nde, Osimhen'in kafası çelinmezse Premier Lig takımlarından, bence bu sezon ve gelecek sezon olmak üzere çok can yakacaktır Avrupa arenasında da diye düşünüyorum. Evet abi. Abi şeyi söyleyeyim ben de. Bu Barzagli, Bonucci, Chiellini değil deyip duruyoruz. Bunu deme sebebimiz şu. Söyledin ya abi, ön tarafta bu kadroyu, bu 11'i görünce sen çok iyi düşündün. Çok güzel bir futbol çıkabilir ondan. O ne? Tamam, yine böyle 3-5-2 çıkarsın. Aynen. Sağ wingback'in Chiesa olarak görünür. Ön taraftaki 2 forvetten biri Di Maria Ya görünür. da senin çok tercih ettiğin gibi, özellikle siz de konuşmanızda McKennie'yi burada bir iç kanat gibi de yapabilirsin. Ya ama hani bu 11 çıktın diyelim abi. Sen zaten iyi çalışmış, iyi organizasyon olan bir takımsan, o senin dediğin. Di Maria merkeze gelir. Ön tarafta Milik tek santrafor kalır. Yani şeyin yanına, Di Maria'nın yanına Chiesa gelir. Ama bunu yapabilmen için abi bunu çıkarman lazım. Bunu çıkarman lazım. Bunu çıkarman lazım. Bu üçünü çıkarır mısın? Anında Çıkarmadan geçerli. dağıldılar. Zaten Juventus'un oyunuyla ilgili söylediğimiz. Geçen hafta dedik ki ya tamam 8 maç gol yememe serisi. Bütün sezon 7 tane gol yeme. Ama kendi kalelerinde gördükleri XG çok yüksek. Bu sürdürülebilir bir şey değil. 2. Ben baskıyı yiyeyim ve o baskı üzerinden bir oyun kurayım. Futbolu
bu stoperlerle oynadığın zaman hata yapacak. Yapacak yani. Bu takım Salernitana'ya hata yaptı, 3 puanı bıraktı. Napoli'ye hata yapmam imkanın yok. Evet, adam dağıldı gitti Bremer yani. Şu maçı geçen sene oynasa... Danilo belki burada kaç kere oynadı? Sandro buranın adamı değil, buranın adamı aslında Kostić olduğu için. Ve burada abi biçer döver diyoruz ya Haaland'a. Burada da başka bir şey var yani. Eto'nun 2004'teki hali gibi bir şey var yani. O seviyeye geldi. Şey. Kvarat'ın 2 maç sonraki bu formu da buraya denk gelmesi zaten çok enteresan oldu. Ama ben şunu abi görüyorum. Mesela üçlü savunma ile ilgili şunu da size sorayım. Bu sezon mesela bizim ligde Galatasaray dörtlü savunma tercih ediyor kendi ligimizde ve rakiplerine karşı farkını gösteriyor. Arsenal dörtlü savunma genelde oynuyor. Napoli dörtlü savunma oynuyor çünkü üçlü de oynasa oynayabilecek bir tane sol stoperi var, Kim Min-jae. Yani Koulibaly'den sonra dünyada alınabilecek en iyi oyuncu belki de o bölgeye. Acaba üçlü savunma trendini, bu dörtlü oyunların gücü yeni dönem modern futbolunda çok da kendi himayesine mi aldı, kendi hiyerarşisine mi aldı? Şey bitti zaten abi yani. Geçen senenin ortasında artık peak yapmıştı. Normalde hiç üçlü oynamayan takımlarında arada üçlü deneme işi. O bu sezon çok net kesildi. Yani ikili yakalayınca abi şöyle Kvara, Osimhen gibi ikili yakalayınca şuranın halini gördükten sonra ki Allegri gibi 8 maç gol yemeden ikincilik potasına takımını sokmuş bir teknik adam için çok büyük bir infial. Abi üçlü şunu istiyor. Şu 3 oyuncudan en az bir tanesi stoper değil futbolcu olacak. Çok net bir futbolcu olacak. Buradaki orta sahada kurduğun ikili ya da üçlü, o ikili kurarsan ikisi de ayağı çok düzgün olacak. Ama hem de tempolu olacak. Şimdi mesela Marsilya'da Rongier, Veretout aynı anda oynuyorlar ama hem tempoları sonunda yerine geldi hem yetenekli ayaklar bunlar. Öyle oynayabiliyorlar. Geçen sene Verona oynarken İlic, yanında şimdi Fofana'ya benzettiğim adını unuttum söyleyemeyeceğim. Siyahi Afrikalı oyuncu. Tempo, düzgün ayak. Ön taraftaki oyuncular hem kanada devrilmeyi bilecek hem de ayakları 10 numara Burada Chiesa olmayacak seviyesi diyorsun olacak. mesela kanat Abi beki. Chiesa'yı oraya koyuyorsan, Chiesa orada sürekli tehdit Aynen. olursa Chiesa'yı oraya koymanın bir anlamı var. Ama Chiesa Kvara korkusundan senin dediğin gibi hiç çıkamadı. Evet. Kvara korkusundan orta sahada McKennie de oraya gitti. Evet. Senin dediğin burası boş kaldı bu sefer. Aynen. Üçlü oynamak metot teknik direktörü işi. Kafayı ona verecek. Bütün sezonu öyle hazırlayacak. O zaman bir takım kaliteli bir üçlü oynuyor. Allegri gibi hocaların işi değil. Katılıyorum. Ama yani yapacak şeyi de yok. ki Bu kadar eksiği var. Yani 2-1 olduğu an şunu yaptı. Buradaki aslında beşliye döndüler abi. Şuradan da şöyle yapıp karşıladılar. Buna rağmen şuradaki Anguissa'ya, işte Lobotka'ya, Zielinski'ye Tabii. her şekilde ağır bastı abi. Yani o kadar rollerini keskin şekilde Spalletti Hoca anlatmış ki bunlara. Hani bu derine geliyor zaman zaman. Burada mesela Di Maria'yı abi çok güzel kırıyorlar. Yani Di Maria'nın top alması bir kere yani Kim Min-jae'nin hatası oldu. Di Maria burada bir tane şut attı. O da Meret biraz öndeydi. Orada karşıladılar. Yani bunu görünce de mesela Allegri'nin bu maçtaki çok büyük tercih hatalarını görüyoruz. Mesela işte Chiesa'nın burada oynaması, Di Maria ile burada Milik'in hiçbir şekilde iletişim halinde iyi bir ikili olmaması. Milan için de tabii ki bu durum çok iyi oldu. Hatta Milan taraftarları biraz şey diyor, hani biz Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Juventus'a karşı alınan müthiş galibiyetten dolayı Napoli'yi tebrik ediyoruz. olduğu için ki Spalletti'nin ikinci sezonu hep şey diyoruz ya mesela. Roma'da da belli bir yere kadar getiriyor. Olmuyordu. Hani o kadroda işte El Şarabi'li olduğu sezonda onu başarmıştı. Ama bu sene hakikaten güzel bitecek gibi gözüküyor. Ki rakipsiz abi şu an. Abi şu çok kıymetli ya hoca açısından, Spalletti açısından. Kağıt üstünde bu sezonu aklımızdan çıkaralım. Geçen sezona kadar bu sezonun başında. Şimdi bakıyorum. Lobotka, Zielinski, Anguissa. Öbür karşı tarafta adamlar ne yapsın? Çok eksik kadro. Çok zayıf orta saha dediğimiz kadrodaki orta saha oyuncuları. Locatelli, Rabiot, McKennie. Kağıt üstünde sezon bu performansı görmeden önceki hallerinde burası böyle Napoli aşırı ağır basan bir orta saha değil. Ama sahaya çıktığında Fransa milli takımıyla Rabiot var mesela. Aynen abi, Locatelli Tabii. 2 sezon öncenin en büyük orta saha, Tabii. çok büyük topçu geliyor denen oyuncu. Transfer listelerine çok McKennie konuşulan, tamam çok yetenekli değil. Dünya Kupası'nda gördük. Lobotka'nın, Zambo'nun ondan daha iyi bir milli takım performansı vereceğini zannetmiyoruz. Bu ne? Bu hocalık. Tabii. Yani kağıt üstünde normalde hiçbir bölgesinde, Osimhen hariç belki, rakiplerine hiçbir zaman çok daha iyi oyuncu hissi vermeyen oyunculardan muhteşem bir takım çıkardı. Şimdi geçeriz şeye de. Bu bir de çok kısa abi. Buyur abi. Bu sezon
İtalya milli takımı hani İtalya'da hep iyi bekler oynar ya işte Panucci'lerden beri. Bizden önceki bizim futbola sevdalandığımız dönemden önceki bekler de hep iyi olduğu söylenir. Di Lorenzo inanılmaz bir seviyeye geldi abi bu sezon. Yani hakkını vermek lazım. Burada bütün aslında planı 8 maç kazanırken Kostic'e topu atıp da 3. bölgeye hızlı geçişler olan bir Allegri'ye karşı hem ofansta hem defansta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ama hemen bitirmeden bu takımın starı Osimhen'se MVP'si de Kvaratskhelia olacak şampiyon olduğunda bunu net söyleyebiliriz yani. Bek'e dair şey söyleyeyim abi. Spalletti hocanın kendini iyi satamama şeyi. Di Lorenzo'nun oyun kuruculuk performansını başka bir marka hocanın takımında gördüğümüz zaman işte Guardiola'da, Klopp'ta, Nagelsmann'da Ya da falan Capello'nun eskilerde Aynen. Zamboratta'sı gibi. gördüğümüz zaman görüyor musun nasıl Bek'ten nasıl oyun kurucu performansı alıyor diye övülür. Spalletti hoca iyi çok iyi takım yapmış deniyor. O Geçiyor biraz böyle şey mi diyor acaba? Şımarmasınlar, havaya girmesinler. Eski kafa antrenörlük mü? Düşünüyor bilmiyorum. Diyerek oturayım ben de. Abi şey diyeceğim hani akışımızı öyle mi bilmiyorum da bana deseler ki bundan 10 sene sonra 2023, 2022, 2023'ten o sezonun futbolunu bana nasıl anlatırsın desen isterim ki Napoli ile şu an Arsenal maç yapsın. Bu iki takımdı. İki takım oynadı. Bu iki takımın peşinden gittik bütün sezon diye anlatırım. Vallahi ne Yani güzel. futbolu bu kadar keyif veren şu an Paralel ikisinden evrende daha Şampiyonlar büyük Ligi takım yok. finali gibi bir şey olur herhalde. Tad olarak. Ama Seneye mesela keşke olsa bir Napoli Aynen. Arsenal eşleşmesi. geçeceğiz hocam, geçeceğiz. Ama şeyi sorayım. Atalanta 8 attı. Nasıl attı hocam? Abi Atalanta 8 attı. Öncesinde şeyi söyleyeyim. Benim Atalanta'nın geçiş döneminde sevmediğim futbolcularından faydalı oldu. Çünkü takım hiçbir şey üretemiyorken 30 metreden vuruyor, gol oluyor. Ama ben sevemedim bir türlü Malinovski'yi. Marsilya'ya yolladılar. Ulan dedim düzenli izlediğim öbür takıma geldi adam. O adama ön yargım var ya şey diyorum böyle. Maçın özetini izledim ben. Tamamını izlemedim. Çünkü Fenerbahçe maçını izliyordum o sırada. Atalanta'nın 8 attığı maçı. Özeti izlerken diyorum Malinovski olmayınca oluyor demek ki. Ön taraf şey çıkmış abi. Boga'yla ilk yarı sorunlar vardı. Lukman, Boga. Önlerinde müthiş bir Højlund izliyoruz. Gerçekten sonunda Atalanta transferde çok tutturamamaya başlamıştı. Normalde Atalanta'nın olayı şeydir. Atar, oltayı gelir, çeker. O topçu 2 sene sonra 25 milyon topçu olur. Son dönemde tutturamamaya başlamıştı. Højlund net tutmuş abi. Bir Sam Lammers almışlardı Hollanda'dan. Koop Højlund- Miners geldi. Bir ara. o Lammers tutmadı şimdi Lecce'de diyeceğim. Bir takımlardan birinde Spezia'da mı Lecce'de mi ne? Højlund müthiş bir maç çıkarmış yani. Özetle ben Højlund'a bayıldım. Tek arıza Zappacosta. Ya kardeşim çok mücadele ediyorsun. Senelerdir hayatımızda aslında bu kadar kötü futbolcu olmaya nasıl devam ediyor? Gollerde Ochoa'ya ne diyorsun? Hata var mı çok? Abi iki penaltıyı da tutuyor. Biri kol yani şu köşeyi biliyor. Şuradan çarpıp giriyor. Penaltı çıksa çıkar yani o penaltı. 2 penaltı kurtarıyor. Çok kötü yere sekiyor. Döneni Koop Miners tamamlıyor. Ama geldiği gibi 8 yemesi. Ama abi Salernitana özel bir takım. Salernitana çok özel bir takım. Bak geldi yine damgasını vurdu. Haftaya 4 de atabilir belli olmaz. Mesela maçın yıldızı 8-2 ya maç. Boulaye Dia abi. Bir gol bir asist. Boulaye Dia'yı da muhakkak Süper Lig'de yakın bir dönemde izleyeceğimizi düşünüyorum. Bayılarak izleriz. Ki bayılarak izleyeceğimiz ama Premier Lig'e giden oyuncuları da konuşacağız. Kapatıyorum seri. Olur olur. Geçiyoruz Manchester derbisine. Geçelim. Orada şov Varane ikilisine rağmen kadro önümde açık. Şov Varane ikilisi diyemedim. Böyle kadroları gördüğümde bir... Şov devam ediyor diyeceğim zannettim ya. Şov. Kafam- Oo, şaka çıkardı. Şov Hakan Dursun Balta ya. Özbek. Hakan Kadir Balta abi. Hakikaten ve kadroyu gördüğümüzde de City'nin çok korkunç bir kadrosu vardı. Evet. Hakikaten yani İdeal 11. karşınızda görmek istemezsiniz. Ama abi sana şeyi soracağım. Galatasaray'ın bu 3-0'lık Fenerbahçe maçında şey yaptı ya. Kerem ya da Raşitsa'dan biri Fenerbahçe'nin orta sahası ikili kalıyordu. Üçlü savunma Evet. oynadıkları için. Orada biri 3'e 2 değil de 4'e 2 yapmıştı. Hani ya Kerem geliyor ortada bir verkaça giriyor. Podcast'te çok konuşmuştuk. Ya da Raşitsa geliyor. Raşitsa geldiyse Kerem çizgide. Kerem geldiyse Raşitsa çizgide. Ve hep tek top. Evet. United'da da 4-3-1-2 gibi bir diziliş. Ortalama pozisyonlar da öyle. Martial'le çok güzel yaptılar onu. Şimdi hem De Bruyne hem Bernardo'da biraz şey de gördüm. Biraz Dünya Kupası'nın pasını da gördüm açıkçası. Belki o algıyla izlemişimdir ama o 3'e 4'ü
4-3-1-2'de 4 merkez var. Artı bir orta sahada olmak istemiş adam zaten. 3'e 5 yaptı o oyuncular. Burada da anormal bir atletizm farkı var şeydeki. Rashford'da da Martial'de de gerçekten çok elit atletler. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Rashford inanılmaz kaslanmış. Belmel hakikaten yıkılmıyor da. 3'e 5'lerde de City dağıldı. Yani hiç görmediğimiz bir City. Çok yani o gözle izlediğimiz için öyle geliyordur belki bana. Belki de ya oyuncu formu, fiziksel form bunlarla ilgilidir. Ama 3'e 5 orta sahada bu kadar sayıcı eksik yakalandığı maçı çok az gördüm. Sen ne diyorsun abi maça dair? Abi söylediğin şey özellikle top tabii ki maçın genelinde, ilk yarının özellikle genelinde, çoğunluğunda City'deyken söylediğin şeyi sağlayan şey biraz da United'ın toplu çıkışları oldu. Abi City'nin bir takımı bayıltması için öncelikle o toplu çıkışlarda, yani rakibin toplu çıkışlarında o baskıyı yaptığı zaman rakibin çok yorulması gerekiyor. Yani zihinsel olarak çok yorulması gerekiyor her şeyden önce. Hoca müthiş bir şey yapmış. Yani ben Erik ten Hag'ın bu düzeninin özellikle Ronaldo'suz düzende takımın sahibi benimi artık oyunculara geçirdikten sonra yükselteceğini düşünüyordum. Ama bireysel olarak yükselmesini beklediğim oyunculardan biri Wan-Bissaka değildi. Şimdi Wan-Bissaka'yı kenara sadece Wan-Bissaka hiçbir şey yapmasa iyi savunma yapar anlayışıyla koymamış. Pasla çıkması çok mümkün değildi bu takımın City baskısına karşı. Pasla çıkamayacağı anlarda Casemiro'ya rağmen, çünkü Fred'i de çok özel bir rolde kullandı. Fred böyle net spesifik bir rol verildiği zaman, futbol oynamasından ziyade rakibi karşılama tarafında bir rol verildiği zaman iyi bir rol oyuncusu. Ama onun oraya eklenmesi, Eriksen'in öne gitmesi de topla çıkışında arıza yaratacak. Abi Wan-Bissaka'nın dribbling becerisinden, bak bunu unutmuştuk biz. Wan-Bissaka harika bir oyuncu gibi göründüğü zamanlarda Crystal Palace'ta bu adam sadece iyi savunma bekliğiyle değil, müthiş driblingleriyle. Çok özür dilerim. Buyur abi. O orada parlarken sol bek Van Aanholt'tu değil mi? Van Aanholt. Hocam ne yapıyorsun? Sonra Palas'ın hocası sen neymişsin? Ne mübarek adammışsın hoca. Antonio Valencia'nın 2009'da geldiği gibi oynadı değil mi sanki? abi driblingle, yani zaten bilerek riske etti City. Çünkü birini riske etmek zorunda. Haaland, De Bruyne ilk topu karşılıyorlar. İlk toptan sonra benim sevmediğim şeyi yapıyor hoca. Double pivot'a dönüyor Bernardo. Bernardo'nun etkisi çok azalıyor bence Rodri'nin yanına gittiğinde. En azından bu maçta çok azaldı. O yüzden bir kişiyi riske etmek zorundaydı City. Bu kadar maçı oynamamış, neredeyse 2 seneyi bomboş geçmiş Wan-Bissaka mükemmel işledi orayı. Yani aldı, dürttü, şey yapmadı, paniklemedi. Dürttü, çıkamadıysa kalecisine döndü. Kendisini boşa attı, kalecisi uzun vurdu. Tekrar dürttü gitti. Bence harika bir dokunuştu. Maçın City'yi geri koşturdular. Bir takımı o sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da yoran geri koşmalar var ya. İşte aslında Galatasaray Fener maçına benzeyen şeylerden biri de o. Yani Fenerbahçe'de belki fiziksel yorgunluktan çok o zihinsel geri koşma yorgunluğu. top sendeyken de arkaya bakmaya başlatan geri Aynen. koşmalar onlar. Aynen, ve o söylediğin buradaki asimetrik görünen yapı, Bruno Fernandes'in milli takımında da oynadığı, kanada kıvrılan rolü vermesi, Eriksen'in çok eskiden artık oynadığı 10 numaraya daha yakın oynaması falan, oradaki işleri çok hızlı yaptılar, çok iyi yaptılar. Ama City'nin, hocanın 2 senede bir bu dönemler denk geliyor. Stoper ikilisinden en azından biri hiç maç kaçırmadan oynaması lazım. Yani Akanji, Ake, ki Akanji aşırı kötü maç da çıkarmadı ama Akanji, Ake ikilisiyle büyük maça çıktığında ve bu orta sahadaki hocanın Rodri'yi tek bırakmak yerine Rodri, Bernardo sevdası burada çok büyük boşluklar bırakıyor ve Ten Hag müthiş bir tek top futboluyla buraları işledi ama gole ne diyorsunuz bilmiyorum. Bence rezalet bir offside. Bence Net offside. Çok offside bir karar. Orada çok etkilendi ya hakem. Hakem biraz şey oldu yani. Aslında vermeyecekti, böyle birden yığılma, türbünler falan. Bakmadı da. İlginç Benim bir karar oldu. futbol bilgisine çok güvendiğim insanlar gol olmasını, yani golü teşvik ettiği için, yani kuralda böyle bir yorum varsa bence böyle uygulanmalı dedi de ben hiç katılamadım ona. Yok abi. Çünkü bu gol sayısını o pozisyonda arttırır. Maçın genelinde düşürür.
Çünkü sen bu sefer offside'de olan oyuncuyu canım. da kovalayıp daha geriye yaslanmak İşin içine zorunda çıkamazlar kalırsın. artık bundan sonra. Emsal oldu yani. İlk defa şey gördüm. Bizde de çok olur bu. Hani İngiltere'de de çok tuhaf şeyler oluyor. Onu o anlamda demiyorum. Daha Arsenal kalecisinin kafasına tekme atıldı. Daha ne olsun da. Ama şeyi çok görmeyiz. Kural kitapçığının paylaşılıp onun 20.000 fav aldığı. Bakın offside değilmiş aslında falan. Kural kitapçığında futbolda çok şey muğlak. Abi bunu çözecek olan şey şu. Çünkü kural kitapçığını koyup şey diyorlar. Göstererek topa gitmiyor. Ya abi tamam, ne yapması lazım ki daha topa gittiğini göstermesi için? Ama muğlak orası. Yani kesin topa gittiği belli değil. Orayı boş bıraktığın zaman ne devreye giriyor? Ben bizim lig için de düşünüyorum abi. Dünyada, özellikle bizim ligde ama bence hakemler artık net şekilde, bu ülkede çok fazla amatör futbol takımı var. En az 5 sene bir amatör futbol takımında top oynamış insanlar hakemlik yapmalı. Katılıyorum. Bu insanların çoğunluğu 30 yaşına geldiğinde futbolu bırakıyorlar. Zaten futbolculuğu da ek iş olarak yapıyorlar. Sevdikleri için futbol oynuyorlar. Ama ciddi şekilde futbol oynayan insanlar bunlar. Futbolu biliyorlar haliyle futbol oynadıkları için. Hakem dediğin şey en az 5 sene bence amatör futbol oynamış olması gerekiyor. Senin dediğine şöyle katılıyorum. Bizim şimdi tribünden maç izlediğimizde başka bir şey görüyoruz. Bütün sahayı gördüğümüz için. Ki tribünden maç izlerken daha az topa bakıyoruz bir de. Yani topu kovalamıyoruz, sahanın bütününe bakıyoruz. Televizyondan izlerken bile bazı şeyler eksik kalıyor. Bir de onun kendi bakış açının olduğunu cereyan ettiğini düşün. Sırf ona alışmak için bile yanındaki stoperle çizgini korurken topu kesiyorsun. Sırf bunlara alışmak için bile hakemlerin top oynaması şart. Çünkü Şart abi. orada sahada izleyen işte 50.000 kişi var tribünden, 1 milyon kişi var televizyondan, 22 kişi var. Oynayan 2 de hoca var. Ama en önemli, gözü en açık olması, 360'ı en çok görmesi gereken, ya Xavi'den iyi olması lazım gözlerinin. Dolayısıyla dediğine net katılıyorum. Şeyde var ya abi, mesela Ankara Gücü maçında verilen faul kararı. Bizim ligden çok yakındığımız şey. Savunmacılar sizin faul çalacağınızı bildikleri için maçın çok büyük kısmında faul olmayan pozisyonlarda sadece temas var diye kendilerini bırakıyorlar. Mesela hakem kötü niyetli olmasın, dış baskı olmasın, işte başkanlar açıklama yapmasın. O faulü yine verebilir o adam. Ama eğer gerçekten kötü niyetli değilse, futbol oynamışlığı varsa, o faulü gördüğü an VAR'a bakmasına gerek yok. VAR'da oturan adamın çağırmasına gerek yok. Hadi bak işine der. Normal şartlarda. Ama futbol oynamadıkları Aynen. için bu Rashford'u sorunu tebrik yaşıyoruz. etmek lazım orada. 200 IQ gösterdi abi. Aynen canım. Vay. Yani orada Vay. bir 19 yaşındaki Rashford onu yapmazdı mesela. Bir 35 yaşındaki Ronaldo da alır giderdi yani. Hiç orta falan bakmazdı. Öyle onu diyelim. Çok net. Ama maç Garnacho'ya üzerinde, ne diyorsun abi? abi bence bir kupa daha koyacaksa Arjantin, Garnacho bir yerlere gelirse bir kupa daha alabilir yani. Ben beğeniyorum oyuncuyu. Biraz Abi. böyle serseri stil, Serseri. imaj da onu gösteriyor Abi, ama pozisyonun başında doğru pası vermedi. İlk geldi pas. Tabii. Boşa kaçan adamı görmedi. Kendi gitti topa. Ama gittikten sonra onu yapabiliyorsan git. tabii. Ama ben mesela Martial Sevilla seviyesinde olmadı. Geri döndü. Rashford'u öne atıp Anthony'yi koyduğu zaman bu maçı kazanmak istiyor dedim Ten Hag. Yani onu gösteriyor sana. Çünkü Guardiola hala bir kart açmadı. Mahrez, işte Haaland, Foden. Haaland zaten topu göremedi. Luke Shaw'la çok felaket derecede Varane kapattılar. İlk kez bu kadar abi derine Tabii. geldiğini Tabii. görüyorum. Orta abi. gelmedi, orta istedi, alver yapayım dedi, verdi, alamadı. Kapattılar çünkü yani. Orada çok güzel bir Fred'in dediği gibi Casemiro zaten muhteşem oynadı. Yani bölgesel baskı, top çalma, oyun görüşünde De Bruyne mesela sokulmaya başladığı zaman mesela etrafındakilere pozisyon aldırma, işte Eriksen biraz daha öndeyken geriye geldi zaten. Anthony zaten girdiği zaman artı bir daha önde seni oynatıyor ama geride takım savunmasında da etkileniyor. Orayı da iyi kapattı. Zaten reji de hep şeyi gösterdi. Rashford'la Casemiro'nun son dakikalardaki o heyecanını gösterdi, bunlar maçın oyuncuları gibisinden. Ama ben şunu gördüm abi, United bir mental rahatlık var Ronaldo sonrası. Bu belli. Alınan skorlar, işte o krizden çıkma. Weghorst tabii şimdi takımın santraforu olur mu emin değiliz. Kenardan girip gol katkısı kovalayacaklardır. Ama Rashford'un bu formu, evet 15 hatta 20 Garcia golü. sakatlandı bu arada yine. Tabii. Weghorst daha çabuk şans Yani verdi. işte bir 15-20 golü hayal ettiriyor mesela Rashford'un bu formu. Ama Martial tabii orada bence 3. pozisyona geçecek. Yani Weghorst'un eğer 11'e adaptasyon olması bile yedekten 2. tercih olacağını düşünüyorum. Ama Ten Hag iyi iş çıkarıyor ya. Yani Graham Potter'a bakıyorsun mesela. Conte'ye bakıyorsun. Conte'nin evet iyi girdiler ama dili çok konuşuyor.
geriyor yani. Topçu grubunu da geriyor. Ama Ten Hag sessiz ve derinden orada yeniden bir yapılanma yapıyor yani, Bir görebiliyoruz. de yani United gibi başarısızlığın yavaş yavaş alışkanlık hale gelmeye başladı. Camiada hocanın böyle katvizit atıp kazandığı maçlar çok değerli Tabii. abi. Çok, ya çok, abi çok. stadın önünden Ronaldo'nun olduğu fotoları kaldırdılar. Daha Ronaldo krizinin başındayken. Yani hocanın yanında durup da hocaya da o cesareti verdiler kulüp olarak. Mesela Fred bir pozisyon buldu kendine. Fritz'in bahsettiği gibi. Casemiro geldiği zaman ya işte 31 yaşında bize ne katar, McTominay oynasın kafasında şeyler vardı, görüşler vardı mesela İngiliz medyasında. O kendini tekrardan kabul ettirdi. Ben iyi görüyorum ya. Mesela Garnacho falan olur yani. Bunlar zamanla olur. Anthony mesela bir hareket yapıyor mesela. Topu 3. bölgeye taşıyor. Tribün bir ayağa kalkıyor yani. O ölü toprağına atıyorlar. Ya bir de Abi soru şu, yani bu takım için önemli soru şu. Mourinho döneminde de Solskjaer döneminde de buna benzer skor olarak galibiyetleri aldılar. City'nin şampiyon olacağı maçta Mourinho şampiyonluk vermedi. 2-0 geriye düştü, geri döndü falan. Yine City'nin Liverpool'un şampiyon olduğu sene dağıldığı dönem galibiyetleri var falan ama o galibiyetlerin hiçbiri şey dedirtmiyordu. Ya bu takım tamam, bu skor önemli değil ama bu oyun üstüne koyarak gidecek. 2 tane, 3 tane bölgede kaliteyi yükselttiğin zaman bu sene Arsenal'in yaptığına benzer bir şey yapabilir mi? O takımların hiçbiri onu söyletmedi. Bu takım söyletiyor abi. bir de Şeye çok benzettim farklı ben farklı maçı. çok oyun oynadılar ya o seride. Ne diyorsunuz? Biraz şeye benzettim. Hani birden 1-0 iken türbünün düşüşü 1-1, 2-1 oldu yani. Feda sezonu olacağı şu an Niyank'ta Fenerbahçe Beşiktaş maçında bir böyle birden ortalık toz bulutu oldu ya. Aynı onun gibi bir galibiyet oldu City'ye karşı. Ya tabii ki şampiyonluk olmayacak ama Newcastle United'la bu Newcastle United'ın yani yenilmezler gibi gidiyor onlar da. Eddie Howe'ın takımı. Kovalayacağını belli etti. Bu önemliydi. Yenilmezler Abi demiş. ama yani akıl oyunlarına başladı Guardiola. Ya bizim artık şampiyonluk şansımız kalmadıları falan başladı da Arsenal City maçı mesela United hafta sonu Arsenal'le oynuyor değil mi? Evet. Diyelim United kazandı 42-47. Sırada var Arsenal Manchester City maçı. United aday olabilir bence abi. Yani Arsenal Bu arada Atletik'te çok dostlarımızı fazla yapmak istemem şey ama. var. United artık aday yazısı gördüm. Abi- Okumadım da çok. United bak bunca senenin başarısızlığına rağmen Avrupa futbolunun Los Angeles Lakers. Yani hem gazeteciler için kendilerini okutmak, dinletmenin en kolay yollarından biri. Hem de sadece Real Madrid'in bence baş edebileceği ölçüde bir global, yani sadece bizim ülkeyi düşünmeyelim. Hindistan'ı, Pakistan'ı, Çin'i. Arap Yarımadası, Çin'i falan, adamlar oralara öyle yıllar boyu öyle yatırımlar yaptı ki yani puan farkı böyle 5'e düştüğü an o söylediğin şeyin 20 katını falan görürüz. Yani United para kazanmak istiyorsan bu işten United konuşacaksın ya. Net. Geçelim ince ince Arsenal'e. Öncelikle, Bunun üzerine geçelim de ben. öncelikle Arteta hocam. Senede 1-2 Arsenal kıyafeti alırım. Çünkü giymeye fırsatımız olmaz. Hocam sezon yarısında bitti giyecek şeyler. Bu nasıl bir takım be? Tekrara düştük hocam bu formayı 3. giyişimiz. Bu nasıl bir takım? Ama bu maç yine yani güzel, buna mükemmelliğin monotonluğu diye bir şey okumuştum. O Guardiola Barcelona'sına dair. O kadar iyi oynuyorlar ki üzerine konuşamıyoruz diye. Yine Arsenal üzerine çok konuşacak bir şey yok. Her hafta aynı şeyi oynuyorlar. Tottenham deplasmanında da yani içeride normal bir maç gibi oynadılar. Ama bu maçta konuşulacak bence Tottenham. Yani Arsenal'li kardeşlerimiz her hafta konuşuruz. Abi şu çok güzel bir şey. Ben izleyemedim bu maçın tamamını. Çok ara ara bakabildim, size bırakacağım. Şu çok güzel bir şey için. Çok güzel bir gösterge bir takım için. Biz akışı düşünürken, konuşurken abi Arsenal aynıydı. Ne diyeceğiz ki Arsenal'e bu Aynen. hafta ekstradan dediysek, yani bir takım, herhangi bir takıma bunu dediysek o takım çok iyi oldu. Ama şeyi soracağım size. Odegaard'ı ayrı soracağım. Odegaard'ı çünkü Arsenal'de hep iyiydi ama inanılmaz, yani Jesus'un sakatlığında da, gerçi onu da 2 hafta önce konuştuk mesela. Ama abi Conte ile başlayalım. Çünkü ya Tottenham maça başladı. Ya o kadar rahat izletti ki bana maçı. Ya içeride derbi oynuyorsun. Bir görürsün yani. Bir temas görürsün. En azından Arsenal'i konfor alanından çıkarma görürsün. Hayır, gayet ya 0-0 benim işime geliyor topuyla başladılar ve gerçekten her yerden gedik verdi. Bu biraz sürekli kadroda suç bulunuyor ama yani Brezilya'nın santrforunu aldın 60 milyon 70 milyon euroya yedek kulübene.
Bu da biraz Conte'ye yazsın artık yani. Tabii %100 katılıyorum. Kendi performansını ortaya koymasına rağmen o kadar savunma zafiyeti yaşıyorlar ki mesela Eric Dyer. Derinde oynatırsın, kullanırsın yani. Mesela bir Bremer'in yaşadığı şeyi yaşamaz. O pozisyon bilgisi var. Lenge, Romero. Kötü bir üçlü değil. Ama dediğin gibi parayı o kadar kontrolsüz hani son Kulusevski ve Harry Kane varken Richarlison'a vermek. Orta sahaya çok beğendiğim bir oyuncu. Bissouma'yı aldın. Sar'la çıkıyorsun mesela. Bissouma'nın girdikten sonra yine bir oyun aklı olarak bir şeyler koyduğunu görebildin yani. Bugün De Zerbi'nin eline versen hala başka bir şey oynayabilir orada. Birçok yaptığı iyi şeyi de bozmaya başladı. Conte. Ya aslında böyle bir hoca da değil yani. Mesela yıllarca biz Juventus'tayken şampiyon olduğunu, Inter'de dahi hep güvendiği oyuncularla yola çıktığını ve 12. 13. 14. adam. Evet, çok arayışa girmez Tabii. Conte. Yani aynen bir 11'i vardır. 3 tane de ekstra adamı vardır. Bunu zaman dilimlerine koyar. Mesela atıyorum Inter'de Alexis Sanchez'di mesela ilk tercihi. Lautaro'yla Lukaku oynarken. İşte Juventus'ta bir forvet değişken gelir mesela. Llorente gelirdi atıyorum bir sezon. Böyle tercihler yapardı. Şimdi burada tamamen yıkıyor, yeniden yapıyor. Ama işte bu defa da karşında takım kalite. Yani sen bunu test ettin. Daha önce Newcastle United'a karşı kaybettiler mesela. Dönemediler orada. Evet sen Brentford veya Bournemouth başlarında dönebiliyorsun. Orada kaliteyi konuşturabiliyorsun geri düştüğünde. Ya kazanıyorsun. Fizik gücünden yararlanıyorsun. Tabii yani 2-0 geri düşünce 3-2 kazanıyorsun veya işte 1-2 iken 2-1 kazanıyorsun veya işte 4-2 kazanıyorsun. Ama burada abi 2-0'dan sonra bile bir reaksiyon yok. İşte Richarlison biraz böyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama Saman Alevi gibi. Savunma, merkez orta saha ve 3 bölgede de uyum kopuklukları çok göze çarpıyor abi. Yani izlerken şunu diyorsun. Bu takım Dünya Kupası arasından sonra veya Dünya Kupası arasında çalışmadı mı? Yani organizasyonlarda da sıkıntı var. Mesela eskiden yapıyordu. Geriden Romero uzun sıkıyordu. Eric Dyer uzun sıkıyordu. Harry Kane'in indirdiği toplarla Kulusevski'nin formda zamanları ve sonla beraber bir pozisyon yaratma. Merkez üçlü oynamasına rağmen orta sahayı Tabii. hiç vermezlerdi. Kane gelirdi, Kulusevski gelirdi. Hep o 4 orta Tabii, o saha, topu 5 elde orta. kalırdı. Sonu hep kullanırdın. Şimdi Aynen. sonun topu aldığı yerler o kadar saçma yerler oldu ki. Bunu da en son belki de Conte'nin ilk geldiği dönemlerde iyi yapıyorlardı. Conte'nin geldikten sonra işte bu Richarlison, Kulusevski'nin bir ara sakatlıktan sonra iyi dönememesi. Şimdi Højbjerg düştü mesela Dünya Kupası'ndan sonra zaten. Dünya Kupası'nda Danimarka'da hayal kırıklığıydı. Şimdi böyle olunca da abi hoca da transferle ilgili hep böyle bir şey yapıyor yani vurkaç yapıyor. Bir konuşuyor yani bütçe istiyor. Bir konuşuyor mesela başka bir şey söylüyor. Yani Levy'nin de ben sıkıntılı olduğunu tahmin edebiliyorum. Conte'yle Tabii ilgili. canım. Maç sonu açıklamaları. Bizim elimizdeki havuzdaki malzemeden de bir oyun ortaya çıkmıyor. Bunu Arsenal için söylemiyorum mesela. Newcastle United maçında da böyleydi. Bazı maçlarda gerçekten çok edilgen kalıyorlar. Arsenal'le ilgili şunu söyleyeyim abi çok kısa. Yani Tottenham'ın sahasında bir derbide televizyonda yukarıda yazmasa ben derim ki bu stat Emirates mi? Arsenal'in stadım yani. Deplasmanda kendi evindeki gibi bir top oynadılar ilk 45 dakika. Ve Nketiah yani Jesus olsaydı bir gol daha fazla atmış olabilirlerdi. 2 tane net pozisyonu var. Loris'in üstüne vurduğu. Saka'yı mesela çok beğendim abi. Yani Dembele'nin olmak istediğini Saka şu an oynuyor. Yani Dembele'nin olmak istediği noktayı Barcelona'daki istikrarını Saka şu an oynuyor. Çok sakin abi. Golleri öyle mesela. Sonuna kadar sokuldu. İçeri bıraktı. Loris'in hatasından gol geldi. Ama onu sana diyor. Bu olmazsa bir sonrakinde yapar diyorsun mesela onu izlerken. O çok önemli bence. Eyvah diyor ya rakip. Yani Eyvah diyor topu tabii aldım abi. o olmazsa Martinelli geliyor soldan ve hep böyle bir oyun iki yönlü gidiyor abi. Bu çok önemli. Odegaard zaten kaptan, lider yani. Bence Arsenal tarihinde hani yenilmez sezon 2003-2004'te de böyle bir merkez orta saha 10 numara hem 8 hem 10 performansı ben hatırlamıyorum yani uzun süredir. Odegaard alalım hoca. Kıyıcı hocama çok gurme net bir sorun var. Abi Odegaard, Dani Ceballos Odegaard'a bakışımızı yaktı. Şimdi Dani Ceballos ilk kiraladığında Arsenal sezona fena girmemişti. O Emery sezonunda. Ve hani sonunda o topçuyu buldu galiba Arsenal orta sahada diyorduk ama ilk 5 maçtan sonra takım da kötü gitmeye başlayınca hiç yani artık en azından takımın o takımı yükseltecek oyuncu olmadığı anlaşıldı. O yüzden sanırım sende de vardı. Odegaard ilk geldiğinde hem Real döneminde Real'de kiralık gittiği zamanlarda hiçbir zaman Odegaard tamam 19 yaşındaki hype'ına ulaşacak bir oyuncu olacak havasını vermiyordu. Burada döneceğiz. Şimdi Napoli-Juventus'ta söylediğim şeyin aynısını burada söyleyeceğim. Orta saha. Kağıt üstünde sezon başlarken güya çok kötü kadrosu var ya Conte'nin. Pierre-Emile Højbjerg Real ciddi şekilde ilgilendi mi? Evet. Öyle bir tutuyordu ki bu orta sahayı bu adam. Juventus'ta istedi aynı zamanda. Juventus orta sahasına gitse Serie A seviyesinde
Orada çok başka topçuya İlaç. dönüşür. Pierre-Emile Højbjerg, Bentancur, Bissouma. Kağıt üstünde sezon başını düşünelim. Thomas Partey, Odegaard, Xhaka. Çaka vallahi Süper Lig'e Çok yazılıyor. ağır basıyor mu Arsenal'in orta sahası bu orta sahaya Hayır, kalite olarak? sezon başı Tottenham'ınki daha ağır. Tottenham. Evet. Daha iyi. Abi Ben White sağ bek oynuyor Ben White. Ben White sağ bek oynatarak Ben White Saka hattı diyelim. Oradan o verimi bir hoca böyle alıyor. Saka yılın futbolcusu belki de. Yani MVP ödülü versek Premier Lig'de belki ilk aklımıza gelecek oyunculardan. Sen orada Doherty, Kulusevski ikilisinden öyle bir şey çıkartamıyorsun. Sezon öncesinde der miydik? Kulusevski Saka'dan bu kadar geride görünecek. Mümkün değil. Bu sezon başı kafasıyla bakmak lazım bence kadro kalitelerine. Mesela Sergen Yalçın döneminde de şampiyonluğunda şey olmuştu ya. Biz çok aşırı övüyorduk. Çünkü sezon başı hele o PAOK maçlarını oynadığı zamanlar falan ya o kadronun ilk üçe girmesi çok zor görünüyordu. Konya'dan 4 yıl Evet. işte. Ama o adam o performansı aldıktan sonra aslında bu iyi kadro demeye başladık. Onu yapan hocalık. Burada da kadrom kötü. Adamın Gabriel oynatıyor. Sen Gabriel'i belki de 3 stoperinden biri yapmazsın. Öyle bir stoperle gidiyor bu adam. Sende dünya şampiyon takımı stoperi var mesela. Aynen abi. Romero. Aynen. Hocam gurmeye geçeyim ya. Buyur. Ancelotti yeter dedi. Toplayamıyorum. Real Madrid'sin, her türlü mali gücün var. Endrick gelmiş, Vinicius, Rodrigo, Valverde çok genç bir çekirdek. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörü yaparsan Arteta geliyor. Verir misin Perez Hoca? Veririm abi. Ben de veririm ya. Veririm. Ben de veririm. O kadro, Odegaard'ı O takımı da büyütür yani. Büyütecek mi? birkaç hocadan biridir bence. Mesela yeniden Mourinho geçse olmaz. 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 Çünkü Z kuşağını anlamıyor muhabbeti var ya hocalarda. Şimdi Arteta maçtan sonra abi bak tekme olayına gireyim. Ramsdale'e tekme geldi. Şaka hemen zaten ağır abi. Geldi bir oraya böyle bir kim lan o falan filan. Arka tribüne bir baktı. Arteta depar atarak geldi abi. Ramsdale'i aldı. Şaka'yı aldı. Bak Şaka yarı yarıya neredeyse Arteta'nın yarısında aldı. Götürdü kendisi hani burada sevinin dedi. Liderlik bence odur abi hocalık olarak. Yani sadece bu adam evet bizim bir oyun planımız var. Hadi beyler bunu oynuyoruz çıkıyoruz. Maç sonu tebrik ederim çok iyi oynadınız falan da yapmıyor abi. Onlara böyle bir şey gibi yani. Onlarla beraber kavgaya girecek gibi. Onlarla beraber o liderlik gücünü gösterecek gibi. Yönlendirecek gibi abi. Şakayı aldı. Şaka söylendi işte neden gittik falan. Orada cezayı kesecektim. Onu aldı. Ramsdale'i aldı. Ramsdale girip de adamı bulmaya gidiyordu tribüne. Onu aldı. Yarı sahaya götürdü. Sevindirdi. Yani çok böyle takımla şey olmuş abi. Kenetlenme diyoruz ya mesela. Spalletti Napoli için onu diyemeyiz. Belki de Laurentiis şey yapacak. Şampiyon yaptıktan sonra hadi hoca güle güle. Bu olabilir yani. Çünkü başkan Deli çılgın. yapabilir. Yapabilir yani. Yaptı bunu daha önce. Ancelotti bile yaptı yani. Şantaj yaptı. Everton'a kaçırdı. Ama burada abi şeyi görüyorsun yani. Onlarla hakikaten oyuncu kafasında ve teknik adam kafasında ve menajer kafasında. Peki abi her şey Arteta'nın yapıyor. ilk 2 senesi üçümüz herhangi birimiz Tabii. içeride Eren var, Mami var, Ömer 6 kişiyiz şu an sanırım burada. Bir tanemiz bile herhangi bir Arsenal maçı, herhangi bir Arsenal sezonunu Arteta altında izledikten sonra devam eder miydik? Bence hiçbirimiz etmez. Etmezdik. Hayatta. Arsenal yönetimi çok büyük toptan anlıyormuşsunuz. Geçen hakikaten sene ya. biz programa başlamadan önce burada City 5-0 mıydı? İlk yarıdan 5-0 olmuştu. O maç olsaydı belki de başka şeyler konuşuyor olurduk. Bu arada Arsenal'in yönetim kademesi de Premier Lig'in en genci. Orada da Ama yani şu an. şu an böyle yani gözümüzün önünde bir saygınlık edindi ya bence bunun keyfi çok başkadır ya. Tabii canım. Yani Guardiola'nın izinden doğru. Hani onunla beraber çalıştığı için öykünmeler de var doğru. Ama abi Guardiola'nın takımının kalitesiyle senin takımının kalitesini getirdiğin nokta çok Tabii daha canım, saygı yani hak ediyor işte bence. Zinchenko'yla Tabii. Jesus çok fanatik Arsenal'li oldukları için gelmiş değiller ki. Tabii. City'de oynamıyor diye Tabii. geldiler. Ya Jesus sakatlandıktan sonra mesela Nketiah'la devam veriyor. Her hoca demez bunu mesela. Ya transfer yapmazsak benden çok bir şey beklenmesin de diye. Conte öyle derdi mesela. sen Arsenal maçı olsa sen Jesus varken derdi Tabii onu. canım. Sakatlansa ne yapacağız tabii, derdi. Tabii. Bu arada yani Real Madrid'in ciddiye almayacağı belli olduğu maçlarda, kendini çok zorlamayı düşünmediği maçlarda ben Kroos'la Modric'in aynı anda sahada olması hocanın o tercihi çok tuhaf geliyor. Çok belliydi. Ama sonunda ben sezon başından beri diyorum. Pedri, Gavi benim
Futbol izleyeceksem hafta sonu ilk yazmam gereken şey Pedri Gavi izlemek olmalı. Sonunda uzun süredir istikrarlı şekilde iyiler. Müthiş bir bence Gavi'yi öne Evet, atıp evet. Pedri'yi onun birazcık arkasında Lewandowski ile Gavi'nin arasına Pedri'yi sokmak. Sonunda izliyoruz sanki abi. Bir 45 dakika oynadılar abi. Elçiye çevirdiler Real Aynen Madrid'i. abi. İnanılmaz yani. Dembele falan böyle hani biraz böyle artistik hareketler yapmasaydı belki daha da oradan bir gol daha çıkartabilirlerdi. Lewandowski de zaten o parçayı çok iyi tamamlamış. Takım şeye gidiyor abi ya. Sezon sonu Messi'nin geri dönmesine doğru gidiyor sanki. Gidiyor değil mi? Gidiyor abi. Vallahi. Böyle Splinter Usta ve Ninja Kaplumbağaların böyle 2 tane caps'i var ya. Evet. Birinde kaplumbağalar minicik. Splinter Aynen. Usta onları taşıyor. Diğerinde de Splinter Usta yaşlanmış. Kaplumbağalar kocaman. Çok kısa abi. Gavi'ler, Pedri'ler öyle Messi'yi bir sezon götürür gibi. Çok kısa bu hafta dün Rennes Paris Saint-Germain maçını izledim. Dünya Kupası Real Madrid'le PSG'ye hiç yaramadı ya. Real Madrid'i konuştuk. Vaktimizi de bayağı açtık. PSG'yi de senden alalım. Bir tane notum vardı ya abi Galtier'le ilgili. Söyleyeyim hemen. iyi Dünya olur. Kupası'nda farklı idman ve taktik şemalarına maruz kaldı oyuncularımız diyor. Ben kötü çevirmişim. Kusura bakmayın. Sanki adamlara suratına kezzap attılar. Yeniden bize uyum sağlamakta oyuncularımız zorluk çekiyor demiş Galtier. Abi şunu çok net göster yani. Öyle bir takımla oynuyorlar ki yani. Bir de Rennes yağmurlu hava, basık stat. Tribün zaten maçın içinde. Sapık gibi tempo yapan Müthiş bir yani Gurisi işte diğer tarafta Lovro Mayer her türlü zaten huzursuzluk yarattı. Mbappe oyuna girdi zaten hiçbir şekilde paslaşma yok yani. O ekiple Neymar Messi'nin olduğu denklemde yani gene Neymar Messi birbirine atıyor. Mbappe arkadan Hakimi'den top bekliyor. Bak diğer taraftan top bekliyor. Top sağdan sola soldan sağa döndü bir ara. Ben hocaya katılıyorum. Onu aynı sıkıntıyı Real Madrid yaşıyor. Geçen hafta da bunu zaten değinmiştik. Ama Paris'te mesela bazı oyuncular için bu fırsat bence. Vitinha için mesela bir fırsat olabilir. Hani orada Tabii orada hocanın Ha, da yani, artık atması tabii lazım. orada onu. hani Vitinha işte Fabian Ruiz bu tür yani persona için çok önemli bir fırsat. Aslında şu göze çarpıyor. Ren çok akıllı oynadı abi. Yani Genesio hocanın Lyon'da bile bize göstermediğini bu takımda göstermesi. Bu üçüncü toplara direkt abi koşular. Rahatsızlık verici şekilde bölgesel baskı. Yani Paris'e hiç oyun kurdurmadılar abi. Hani çok böyle nasıl söyleyeyim tempo Rennes'in elindeydi. O tür bir şey gördük. Bunun sıkıntısını çok yaşayacaklar. İşte burada da mesela şeyi düşünüyoruz. Acaba bir Lille hikayesi daha dönebilir mi mesela oradan sıyrılıp? Bundesliga'yı özellikle abi o yüzden çok merak ediyorum. Hatta ben seni dürterim sen izle diye. Bayern Münih de bence aynı sıkıntıları yaşayabilir abi. Öyle bir şey bekliyorum mesela. Freiburg, Union Berlin. Yanılmıyorsam önümüzdeki hafta başlayacak Bundesliga'da cumartesi itibariyle. Sonunda. Aynen cuma ve cumartesi itibariyle. Beyler oynatmasaydınız ya. Abi hakikaten. o Nisan'da bayağı gecikti. başlasaydınız. Bayağı gecikti. Alman liginde de bunun bence yansımalarını göreceğiz. Abi ben notlarımı söyleyeyim. Buyur. Kapatacağız belki. Hatta notlarla kapatalım. Mudrik'i Chelsea falan konuşmayalım. Mudrik'i çaktılar. 20 milyon da Mudrik'i çaktılar. Konuşmamız. Şey var mı abi? Bu Savaş ortamının etkisi var mı? Söyleyeyim mi? Abi, Shakhtar Başkanı 25 milyon doları direkt Oo. bağışladık dedi. O zaman tamam. Abi yeni Amerikalı başkan. Amerika-Ukrayna ilişkisi yani. Olmasa bile oldu diyeceğiz artık buna öyle yapacağız. Abi Bask derbisi izledim gece 1'e kadar. Lütfen Bask derbisi Ben bunu izledim. konuşacağım. Abi aşırı güzel bir maç olmadı. Valverde hocadan ben daha iyi daraltmasın. Çünkü David Silva oynuyor bir tarafta ve muhteşem oynuyor. Gerçekten muhteşem oynuyor. Hala muhteşem oynuyor herif. Ama çok tempolu bir takım değil Real Sociedad normal şartlarda. Daha iyi daraltır falan diyordum. Hiç yapamadı. Kubo çok iyi oynadı. Sonunda Kubo'dan beklediğimiz patlama maçlarından biri oldu ama öyle bir penaltı çıktı ki yemin ederim bizim ligde bile çıkmıyor o kadar kötüsü yani. Atletik Bilbao'nun dönüş şansı varsa bile ikinci yarının başında onu şey yaptılar. Sörloth yine attı. Sherlock yine attı. O açıdan güzel oldu. Fransa'da da abi yeni yıl dileklerinde söylediğimiz şey ilk iki yani Paris Saint-Germain'in arkasındaki yarış diyelim. Şimdi belki şampiyonluk yarışı acaba dedirtecek bir durum da var ama biz yine de ikinci, üçüncülük yarışı hem Lens kazandı hem Marsilya kazandı. Hiç konuşamıyoruz. Monaco onlar da 7 attı. Ben 7'leri Golovini topçu yaptı hoca ya. Sessiz sedasız seri yaptı onlarda. Lyon kaybetti. Lyon ultras sahaya girdi. Fransızlarda bizde milyonluk eşekler lafı var ya abi. Onu keçi üzerinden söylermiş. Keçi pankartları açıldı. O kötü bir şeymiş yani. Futbolculara eşeksiniz siz demekmiş. Lyon karışacak belli. Yani çok keyifli bir Fransa Ligi oluyor. Onu da arada bırakmış Premier olalım. Lig geldi.
Seriyle Yorumları başlayalım. alalım. Hull City. Takım alsanız siz de bir gün hangi takımı niye alırdınız? Burada çekilişli yapıp açarız. Bu arada Dünya Kupası ile birlikte yayınlarımızda teveccüh, ilgi çok arttı. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarda olun. çok güzel şeyler okuyoruz özellikle. Hem kendi kişisel hesaplarımızın DM'lerine hem de YouTube kanalındaki yorumlara. Abone olalım, beğenelim. Bunu da söyleyelim. Yalnız formadaki panter deseni genelde sahada parlar forma. Burada hakikaten Abi ya Sağdan şuradan daha Dimitris Pelkas imzası mı görüyorum? Kolay Jean-Michel değil. Seri mi Evet. görüyorum yoksa? evet. Vallahi ben olsam güzel bir paragraf döşenirdim. Diyelim kapatırken Yemek Sepeti'nde sevdiğiniz tüm lezzetler indirimin yıldızlarında 75 liraya varan indirimler için hemen siparişinizi veriniz. Bu fırsatları kaçırmayınız diyelim. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah, ben teşekkür ederim. İlginize çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hafta yine bir araba güzel maç izleyeceğiz ve görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.